Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şekli ve görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten denenmeye değer çok güzel katmer poğaça tarifi videosu hazırladım. Lafı hiç uzatmadan bu güzel poğaçamızın tarifini hemen geçiyorum. Poğaçamın tarifi için yoğurma kasesinin içine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 paket kuru maya ekledikten sonra mayamın aktif olması için biraz bu şekilde karıştırıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Dolu dolu 1 su bardağı eklemenize gerek yok. Sonrasında da yağlama işlemi yapacağımız için poğaçamızın çok yağlı olmaması için 1 su bardağına 1 parmak veya 2 parmak eksik ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı yoğurdumun sulu tarafından da yoğurt ekledim. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine ekliyorum. Toplamda 6 su bardağına yakın un ekledim. Her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. Hamurumu oklavayla açma işlemi de yapacağım için poğaça hamurundan bir tık daha sert yapmaya özen gösterin. Yoğurma kasemde toparlanana kadar yoğurmuş olduğum hamurumun daha güzel özleşmesi için tezgahımda da güzelce yoğurup hamurumu güzelce özleştirdim. Ve yoğurma kasemin içine alıyorum. Hamurumun kıvamını da görüyorsunuz. Ele yapışmayan hamur olması yeterli. Kapağını da kapatıp en az yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 45 dakikada mayalanan hamurumun ilk maya kokusunu çıkartmak için biraz yoğuruyorum arkadaşlar. Sonrasında da bekletme aşamaları olduğu için hamurumuzu 45 dakika mayalandırmamız yeterli. Poğaça hamurlarını 1 saat mayalandırmak daha iyi oluyor ama bu hamuru çok fazla mayalandırmadım. Çok az unlamış olduğum tezgahımda hamurumu kesme aparatımla 4 eşit parçaya ayırdım. Büyüklük küçüklük sonrasında ayarlayarak 4 eşit parça yaptım ve sonrasında elimle bu şekilde güzelce yuvarlayarak pürüzsüz bezeler elde ettim. Bezelerimin 3 tanesini bu şekilde servis tabağına alıp üzerine kapatıyorum kurumaması için. Geri kalan bir tane bezemi de tezgahımın üzerinde unlayarak açma işlemini gerçekleştireceğim. Bezemizi ilk başta bolca unlayalım. Sonrasında çok fazla unlamaya da gerek kalmayacak. Oklavayla ilk önce büyütebildiğim kadar büyütüyorum ve sonrasında oklavamı sararak açma işlemini gerçekleştiriyorum. Açma işlemini oklavayla zorlanırsanız merdane ile de yapabilirsiniz. Çok ince börekteki yufka kadar yapmanıza gerek yok. Mayalı hamurda olduğu için arkadaşlar inanın hiç zorlanmadan bu işlemi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Oklavamı sarmış olduğum yufkamı ilk önce oklavamı ileri attırıyorum. Sonrasında kenarlarından baskı uygulayarak bu şekilde büyütüyorum ve kendime doğru çekerek büyümesini sağlıyorum. Ben ilk de bolca unladığım için sonrasında unlamaya hiç gerek kalmadı. Eğer sizlerin hamurunda yapışma olursa çok hafif unlayabilirsiniz. Yeterli büyüklüğe gelen yufkamı şöyle birazcık oklavama alıp sallayarak yufkamın daha çok büyümesini sağladım ve kenara aldım arkadaşlar. İkinci yufkamı da açtım. Ben bu işlemi sizlere çok fazla sıkmamak adına göstermedim. 150 gram eritilmiş tereyağımın üzerine bir çay bardağın çeyrek olacak kısmında sıvı yağ da ekledim. Üzerine yağlı karışımı güzelce karıştırdıktan sonra bezemin üzerine her yerine dağılması için yağlıyorum. Mutlaka güzelce yağlamaya özen gösterelim. Tereyağı yerine katı yağ margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki lezzet ve sağlık açısından tereyağı kullanmanız daha güzel olur. Kenarda açıp bekletmiş olduğum yufkamı da yağlamış olduğum yufkamın üzerine seriyorum. Alırken birazcık yırtılma oldu orta kısmında ama hiç önemli değil. Zaten katlarken yırtık kısmı kaybolacak. İkinci yufkamı da aynı şekilde her yerini güzelce tereyağı ve sıvı yağ karışımımla yağlıyorum. Eğer bir yufkanız büyük bir yufkanız ufaksa kenarlarından çekerek eşit büyüklüğe ikisini de aynı olacak şekilde getirebilirsiniz. Yağlamış olduğum yufkalarımı bu şekilde kenarlarından kesikler uyguluyorum. Sadece 8 yerinden bu şekilde kesmem yeterli. Ortasında da tatlı tabağı büyüklüğünde boşluk bırakmayı unutmayın.
Sonrasında kenarlarını bu şekilde içe doğru katlıyorum. Hiç yağlama işlemi yapmanıza gerek yok. Güzelce bu şekilde katlamanız yeterli. Kenarlarını da bu şekilde toparlıyorum. Elimle düzgün hale gelmesini sağladıktan sonra çok az unlamış olduğum servis tabağımın üzerine alıyorum. Sonrasında üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıp kenarda beklemeye alacağım ve geri kalan 2 yufkamı da aynı şekilde açacağım. Ben sizlere çok fazla sıkmamak adına yufkalarımı açarken göstermedim. Tabii ki 2 yufkamı da aynı şekilde açtım, kestim ve yine aynı şekli verdikten sonra çok az unlamış olduğum servis tabağına aldım. Bu şekilde yarım saat 40 dakika bekleteceğim yağının güzelce donması için. Benim yaklaşık 35-40 dakikada hamurumun yağı dondu. Açma işlemini yapabilirim. Dilerseniz arkadaşlar bu şekilde hazırlayıp buzdolabı poşetini örttüğünüz bezelerinizi akşamdan buzdolabında bekleterek sabah açma işlemini yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken buzdolabından çıktıktan sonra 15 dakika oda ısısında tekrar mayasının aktif hale gelmesini sağlamanız. Hamurumun üzerine çok az unladım ve merdanemle büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Hamurumuz çok ince olmayacak. Kalınlığı çok da kalın olmamasına dikkat edelim. Milföy hamuru kalınlığında olması yeterli olacak açmış olduğumuz bezemizin. Merdane ile açıp büyütmüş olduğum hamurumun ortasından ilk önce ikiye kesiyorum ve sonrasında 8 eşit parçaya ayırmış olduğum hamurumun uç kısımlarını bu şekilde tekrar kesme aparatımla kesikler oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 yerinden kesme aparatımla uç kısımlarını kesikler oluşturmam yeterli. Katmer poğaçalarım içine ben süzme kahvaltılık peynir kullanıyorum. Sizler dilediğiniz peynirle veya kıymalı patatesle yapabilirsiniz. Tabii ki sade olarak da yapabilirsiniz. Uç kısımlarını bu şekilde biraz çektikten sonra gördüğünüz gibi ortada birleştirerek şeklini veriyorum. Kenarlarını bu şekilde rulo yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi katmer poğaçamın da uçlarından bu şekilde ortada birleştirerek şeklini kolayca vermiş oluyoruz. Gerçekten denenmeye değer tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Şekliyle ve görüntüsüyle de oldukça şık ve güzel olan bu poğaça tarifimizin tadı da milföy hamuru gibi oluyor. Evet arkadaşlar, katmer poğaçalarımın hepsini şekilledim. Toplamda 16 tane katmer poğaça elde ettim. 2 adet yumurta sarımı da kasemin içine alıyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra poğaçalarımın üzerine süreceğim. Eğer yumurtanız büyükse arkadaşlar bir adet de yeterli olur. Benim yumurtalarım ufak olduğu için 2 adet kırdım. Yumurta sarılarımı güzelce katmer poğaçalarımın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu ara kısımlarını da dikkatlice sürersek her yerinin eşit derecede güzelce kızarmasını sağlar. Bu arada arkadaşlar ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz soruları da yorum yerine yazarak bana iletebilirsiniz. Gördüğüm an hemen dönüş yapıyorum. Katmer poğaçalarımın üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra önceden 5 dakika ısıtmış olduğum alt üst fanlı ayar 180 derecede katmer poğaçalarım pişirmek üzere orta tarafta fırınıma koyuyorum. Mutlaka poğaçalarınızın, hamur işlerinizin güzel pişmesi için 180 derece öncesinde ısıtmayı unutmayın. Poğaçalarım kızarana kadar 180 derece fanlı ayarda, sonrasında fansız ayarda 170 derecede getirerek içinin çekmesini sağladım. Bu şekilde içinin de çekerek güzelce pişmesini sağlamış oldum. Katmer poğaçalarım milföy hamuru gibi dışı çıtır çıtır, içi de kat kat oldu. Sizlere ilk sıcaklığıyla içini de göstermek istiyorum. İlk sıcakları içinde birazcık hamurlaşma gibi görülebiliyor. Tabii ki kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Bakın tamamen soğuduktan sonra katmer poğaçalarımızın içi ne kadar güzel piştiğini ve katlarında belirginliğini görüyorsunuz. Sizlere bu güzel tarifi
Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.